Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde krem ve mor tonlarında 3 tane ip kullandım. Elinizde artık ipleriniz varsa onları da değerlendirebilirsiniz hanımlar. Hemen iplerimi kenara alıyorum. Şişlerim 3 numara. Modelim de bu şekilde. Çok güzel, çok kolay, çok hoş bir model oldu. İlk defa patik yapacak olan hanımların da tercih edebileceği bir model. Tabanımız bu şekilde, dikişsiz. Topuk kısmı. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize hanımlar şu bilek bölümünden başlayacağım. Krem ipim ile. Öncelikle 5 ilmek olarak başlıyorum. Şöyle 5 ilmek atacağım. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4 ve bir ilmek daha attım 5. Hemen şu ucuna bir düğüm atacağım. Patiğimizde baştan sona haroşa örgü yapacağız. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Diğer 4 ilmeğimi düz yani haroşa olarak örüyorum. Şimdi geri döndük. Ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi artırmalarımızı yapacağız. 5 ilmeğim var. Tam ortadaki bir ilmeğin sağından ve solundan artırmalarımı yapacağım. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Bakın hemen şu ortada bir ilmeğim var. Bunun sağ tarafında ipimi şişime doladım. Artırmamı yaptım. Bu orta bir ilmeğimi düz örüyorum. Bu ortadaki bir ilmeği ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. Her defasında bu ilmeğin sağından ve solundan artırma yapacağız. Tekrardan ipimi şişime doladım. Artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Şişimde 7 ilmeğim oldu. Geri döndüm, arka yüzdeyim. Arka yüzde hanımlar kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimi haroşa örüyorum. Bakın artırdığım ilmeklerimizi de haroşa örüyoruz. Tam ortadaki bu direk ilmeğimiz, bunu ters örüyorum. Diğer ilmeklerimi düz ördüm. Yani haroşa. Geri döndüm. Ön yüzdeyim. Tam bu ortadaki ilmeğin yine sağından ve solundan artırmalarımı yapacağım. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi ördüm. Bakın orta ilmeğime geldim. Artırmamı yapıyorum. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Yanındaki 4 ilmeğim düz. Bu şekilde. Geri dönüyorum hanımlar. Yine arka yüzde ilmeklerin hepsini haroşa öreceğiz. Sadece ortadaki ilmeğimizi ters öreceğiz. Bakın orta ilmeğimi ters ördüm. Diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Şişimizde böylece 9 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Kenar ilmeğini aldım. İkinci, üçüncü ve dördüncü ilmeğimi ördüm. Her seferinde birer ilmek fazla örüyoruz yani yanlara. Tekrar artırmamı yapıyorum. Ortadaki bir ilmeğimi düz ördüm. Yeniden artırmamı yapıyorum. Kalan 4 ilmeğim düz. Bu şekilde. Şu anda şişimizde 3, 6, 9, 11 ilmek oldu. Arka yüzde yine artırma yapmayacağım. İlmekleri haroşa öreceğim. Sadece ortadaki bir ilmeğimi ters öreceğim. Tekrar geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyiz. Krem ipimizle son kez gidiyoruz bu sırada. Kenar ilmeğimi aldım. Ortadaki direk ilmeğime kadar örüyorum. Bakın orta ilmeğime geldim. Artırmamı yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Yine artırmamı yaptım. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Şimdi şişimizde 13 ilmek oldu. Arka yüzde yine ilmeklerimizi normal örüyoruz. Haroşa. Bu orta ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. Diğerleri yine düz olarak örülüyor. Bu defa sonuncu ilmeğimi şöyle örmeden aldım. İpi kendimde benden tarafta bıraktım. Şimdi şişimizde 13 ilmek var. Bakın 3, 6, 9, 12, 13. 13 ilmek olduktan sonra renk geçişi yapacağım hanımlar. Diğer rengimle aynı modele devam edeceğim. Model yine aynı şekilde devam ediyor fakat renk değişikliği yapıyorum. Şöyle hemen ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra ipimin ucunu düğümleyeceğim buraya. Yeni eklediğimiz ip çünkü. Şöyle kremimi düğümlüyorum. Krem ipim burada bekleyebilir. Sonrasında tekrar kullanacağız ama elime dolaşmasın diye keseceğim. Sonra tekrar ekleyeceğim ben.
Şöyle krem ipimi kesiyorum. Şimdi aynı modele devam ediyoruz. Sadece renk geçişi yaptık hanımlar. Bakın orta ilmeğime kadar öreceğim. Şu iplerin ucunda şöyle gizleyerek götürüyorum. Bakın şöyle, sonradan gizlemek durumunda kalmıyoruz böylece. Orta ilmeğime kadar ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Kalan ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Yine aynı model devam ediyor. Dediğim gibi tek fark renk değiştirdik hanımlar. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimi haroşa öreceğim. Sadece ortadaki bir ilmeğimi ters öreceğim. Bu şekilde her artırmada ilmek sayıları ikişer ikişer artıyor. Şu anda da şişimizde 2 ilmek daha arttı. 15 ilmeğimiz oldu. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Bakın burada lila ipim ile bir diş haroşamız oluştu. Şimdi lila ile 4 diş haroşa olana kadar devam edeceğiz. Bir diş haroşayı daha birlikte yapalım. Kenar ilmeğimi aldım. Orta ilmeğime kadar ilmeklerimi örüyorum. Orta ilmeğime kadar. Bakın orta ilmeğime geldim. Hemen burada söküldü. Tekrar örüyorum. Orta ilmeğimi. Evet, bakın orta ilmeğime kadar geldim. Artırmamı yapıyorum. Ortadaki bir ilmeğimi düz ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Kalan ilmeklerim düz olarak örülüyor. Ön yüzde tekrar artırmayı yaptık. 17 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzde hanımlar yine ilmeklerimiz haroşa. Sadece ortadaki bu tek direk ilmeğimiz ters örülüyor. Şöyle orta ilmeğime geldim. Ters örüyorum. Diğer ilmeklerimi düz, yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri döndük. Baktığımızda burada 2 diş lila haroşamız oluştu. Burada hanımlar dediğim gibi 4 diş lila haroşamız olacak. Yani şu bölümde. Yine artırmalara devam edeceğiz aynı şekil. Burada 4 diş lila haroşamız olana kadar yine modelimizi aynı şekilde yapalım, gelelim. Evet hanımlar, 4 diş haroşamalara kadar bakın lila bölümü de ördüm. Bu aşamada yine sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. Çünkü ön yüzde yine renk geçişi yapacağız. Bu defa diğer eflatun ipimi ekleyeceğim. Şöyle aynı işleme bu defa bu diğer rengimizle devam ediyoruz hanımlar. Hemen yine ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra bu defa da bu lila ipime bağlıyorum ucumu. Böyle renkli renkli yapıyoruz. Sizler elinizdeki dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Dediğim gibi artık iplerinizle değerlendirebilirsiniz. Bu defa lila ipimi kestim hanımlar. Şöyle. Yine renk değişikliği yaptık. Aynı işlemi uyguluyoruz hanımlar. Hiçbir fark yok. Bakın. Orta ilmeğime kadar olan ilmeklerimi örüyorum. Orta ilmeğime kadar geleceğim. Sonra orta ilmeğimin sağından ve solundan artırmalarımı yapacağım. Bakın orta ilmeğime geldim. Artırmamı yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerimi de yine düz, yani haroşa olarak örüyorum. Dediğim gibi model aynı devam ediyor. Tek fark renk değiştiriyoruz. Yine arka yüzde ilmeklerimizi haroşa öreceğim. Sadece ortadaki direk ilmeğimizi ters öreceğim. Bakın orta ilmeğime geldim. Bunu ters örüyorum. Diğer ilmeklerimi düz, yani haroşa olarak örüyorum hanımlar. Model bu şekilde. Sonuncuyu da ördüm. Eflatun ipimiz ile burada gördüğünüz gibi bir diş haroşamız oluştu. Bu eflatun ile de hanımlar toplamda 4 diş haroşamızı yapacağız. Ardından bir diğer rengimize geçeceğiz. Ben böyle koyu mor tonlarında ip kullandım. Sonra koyu mor rengiyle de 4 diş haroşa yaptıktan sonra ana renk ipime geçtim. 4 diş haroşamı da ana renk ipimle yaptım. Yani buraya kadar hem artırmalara aynı modele devam ettik. Tek fark şu, renk değiştirdik. Her 4 diş haroşada bir renk değiştirdik. Şimdi eflatun bittikten sonra bir diğer rengimle yine 4 diş haroşamı yapacağım. Ardından tekrar ana renk ipime, kremime geçip 4 diş haroşamı da yine krem ile yapacağım. Buraya kadar da artırmalar devam edecek. Bu artırmaların sonunda hanımlar toplamda şişimizdeki ilmek sayımız 45 olacak. Yani arta arta gidiyor, 45 oluyor. Bu şekilde patiğimizin bu ön bölümünü hanımlar tamamlayalım. Ardından buluşalım. Birlikte kesimlerimize, tabanımıza başlayacağız.
Evet hanımlar, patiğimin bu artırmalı desenli bölümlerini tamamladım. En son krem ipim ile 4 diş haroşamı ördüm. Şu anda şişimde 45 ilmeğim var. Şekil böyle tam görünsün, tam net görün diye 2 şişe ayırdım. Şimdi tekrardan ilmeklerimizi hanımlar tek şişte toplayacağız. Bir diş haroşa öreceğiz hanımlar, krem ipimiz ile 45 ilmek olarak artırma yapmayacağız. Bu şekilde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar öreceğiz. Artık şu ilmeklerin hepsini tek şişte toplayacağız. Tekrar arka yüzde yeniden haroşalarımızı örelim. Yani bir diş haroşamız olsun. Ardından buluşalım. Evet, bir diş haroşamı ördüm geldim hanımlar krem ipim ile. Şimdi burası burun kısmına gelen şu bölüm oluyor. Buradaki ilmeklerimizi keseceğiz. Gevşek bir kesim yapalım hanımlar. Taban bölümü yaparken bu kesim yaptığımız kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. İlmekleri kolay çıkartabilmek için gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. Bakın şöyle. İkişer ikişer topluyorum ilmeklerimi. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimizin tamamını keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerin tamamını kestim geldim. Şimdi şurada bakın patiğimizin şu üst bölümü oluyor bu. Şöyle gösteriyorum bakın. Şu üst bölümünü tamamladık. Şimdi şu kenar bölümlerini yapacağız. Bunun için de hemen şu yanlarda kenar ilmek yerlerimiz var. Bakın şuralarda. Buralara girerek ilmekler çıkaracağız. Bakın şişimde zaten bir ilmeğim var. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve son kenar ilmek yerine girerek bir ilmek de buradan çıkartıyorum. Şöyle 22. 22 ilmek çıkarttık. 22 ilmek ile patiğimizi bu sağ kenarını yapacağız hanımlar. Tekrardan şöyle şişimi alıyorum. Bu aşamada yine haroşaya devam edeceğim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra hemen şuradan ilmeklerimin tamamını düz yani haroşa olarak örüyorum. Artık patiğimizin kenar bölümlerine başladık böylece. İlmeklerin tamamını örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Şöyle baktığımızda burada 22 ilmek ile bir diş haroşamız oluştu. Patiğimizin şu kenarına hanımlar şu bölüme ben 22 sıra haroşa 20 sıra haroşa ördüm. 22 ilmek ile 20 diş yani şu şekilde dişleri sayacak olursak 20 diş haroşa ördüm. Bu benim ölçüme göre tam oldu. Ben 41 numara yapacağım diyenler varsa da buraya 20 değil de 22 ya da 23 diş haroşa örebilirler. Ben 35-36 numara yapacağım diyenler varsa da bu bölüme 20 değil de 17 ya da 16 sıra haroşa örebilirler. Patiğin boyutu burada belirlenir. Şimdi bu yan kenarını ayak ölçülerimize göre örelim. Ardından buluşalım hanımlar. Diğer kenarımıza birlikte başlayacağız. Evet hanımlar, buraya 20 diş haroşamı ördüm geldim. Patiğimin sağ kenarını böylece tamamladım. Şimdi buradaki ilmeklerimi keseceğim artık. Sağ kenarımızı tamamladık. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Yine biraz gevşek bir kesim yapalım hanımlar. Çünkü patiğimizin topuk bölümünü yaparken bu kesim yaptığımız yine kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Bu nedenle gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. İlmeklerimi kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı burada. Bunu da kestim. Kenarımız böyle sıkı sağlam olsun diye şöyle iki zincir attım ve ipimi artık kesiyorum. Şimdi patiğimizin sol kenarını yapacağız. Sol kenarında bakın hanımlar, sağ kenar buradaydı. Sol kenarında hemen şu başlangıç yerimiz var. Hemen şu kenardan ilmekler çıkararak yapacağız. Buraya kadar ilmek çıkaracağız. İlk kenar ilmek yerine girerek şöyle ilk ilmeğimi çıkarttım. Sırasıyla bakın ikinci kenar ilmek yerine de girerek ikinci ilmeğimi de çıkartıyorum. Hemen ipimin ucunu burada düğümleyeceğim. Diğer taraftan 22 ilmek çıkartmıştık. Bu kenarımızdan da 22 adet ilmeğimizi çıkaracağız hanımlar. Şu 4 ipin ucunda gizleyerek getirelim. Şu 5. ilmeğim 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve bir ilmek de buradan çıkarttım. 22. 22 ilmeğimizi çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Yine diğer kenarda olduğu gibi burada da normal haroşalarımızı örüyoruz. 22 ilmek ile de yine aynı şekilde sol kenarımızı yapıyoruz hanımlar. Sağ kenarı nasıl yaptıysak sol kenarda böyle aynı şekil yapılıyor. Evet. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Bakın burada da bir diş haroşamız oluştu. Ben bu kenarımı 20 diş haroşa olarak örmüştüm. Burayı da 20 diş haroşa olarak öreceğim. Sizler şu sağ kenarı kaç sıra yaptıysanız sol kenarı da aynı sırada yapacaksınız. Şimdi hep birlikte sol kenarımızı da tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, 20 diş olarak sol kenarımı da ördüm geldim. Artık buradaki ilmeklerimizi de keseceğiz. İkişer ikişer toplayarak yine kesiyorum. Tekrar gevşek bir kesim yapacağız yine burada da. Tamamını keseceğiz. Sonra tabana başlayacağız. Bir ilmek kaldı son. Onu da kestim. Şimdi hanımlar tabanımızı yapacağız. Tabanımızda bir tık daha uzun şişlerden kullanacağım. Şu şekilde kapalı uçlu 2 şiş kullanacağım. Dileyen misinalı şiş de tercih edebilir. Şimdi bu şişimi hemen şu ilmeğime takıyorum. Bakın şuralarda kenar ilmek yerleri var. Bu kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Şu ikinci ilmeğim. Bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmekler çıkartıyorum. 5 ilmek oldu. 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde ilmekler çıkaracağız. Biz bu işleme hanımlar şu uca kadar geleceğiz. Sonra şu diğer uca kadar gideceğiz. Bakın şuradan şuraya ilmekleri çıkaracağız. Ben buradan buraya 85 adet ilmek çıkarttım. Siz yanlardaki haroşa sayısını fazla yaptıysanız ilmek sayınız benden birkaç ilmek fazla olacaktır. Haroşa sayısını benden eksik yaptıysanız ilmek sayınız birkaç ilmek benden eksik olacaktır. Şimdi bu uçtan şu diğer uca kadar ilmeklerimizi çıkartalım, gelelim. Diğer uca kadar ilmeklerimi çıkarttım geldim. 85 ilmeğim var. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi düz yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm hanımlar. Şimdi ön yüzdeyim. Artık burundan başlayarak tabanımızı öreceğiz. Tabanın ayrımında ilmekler şöyle yapılacak. Bakın toplam ilmek sayımız. İlmek sayınız kaç olursa olsun. Burun kısmına 7 ilmek ayırıyorum. Benim 85 ilmeğim vardı. Burun kısmına 7 ilmek ayırınca geriye 78 ilmeğim kalıyor. 85'ten 7'yi çıkarttım. 78 ilmeğim kalıyor. 78 ilmeğimi de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 39'ar ilmeğim düşüyor. Toplam ilmek sayısından burun ayırdığımız 7 ilmeği çıkartıyoruz. Kalan ilmeği de iki yana eşit paylaştırıyoruz. İlmek ayrımı bu şekilde yapılıyor. Şimdi öncelikle tabanımızı yapabilmek için bu ilk kenardaki 39 ilmeğimizi öreceğim. Bu şekilde 5 ilmek oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ilmeğimi ördüm. Şimdi burun için 7 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saydığımızda şu kenarda da 39 ilmeğim kaldı. Şimdi 7 ilmekten sonra geri dönüyorum. Bu taban bölümde ipim hep karşıda ve ilk ilmeği örmeden alıyorum. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. Burun ayırdığım 7 ilmeği tekrar ördüm ve geri dönüyorum. 7 ilmek ile burada bir diş haroşa oluştu. Tabanımız 11 ilmek olacak hanımlar ve 11 olana kadar da her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenardan da bir ilmek örerek ortaya ekledim.
8 oldu. Geri dönüyorum. Şimdi ipim yine karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek de bu kenardan örerek ortaya ekledim. 9 ilmeğim oldu. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 9 ilmeği öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de bu kenardan örerek ortaya ekledim. 10 ilmek oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Şimdi 10 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de kenardan ördüm. Ortaya ekledim. 11 oldu. Şimdi 11 ilmeğimiz var. 11 ilmek ile kesimler başlayacak. 10 ilmeği öreceğiz. 11. de kesimi yapacağız. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Kesimi yaptım. Kesimden sonra geri dönüyorum. Yine aynı işlemi yapacağım hanımlar. 10 ilmek öreceğim. 11. de kesimi yapacağım. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 10 ilmek öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. de yandan da bir ilmek alıp ikisini yine kestim. Tabanımız 11 ilmek ile bu şekilde örülecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde şu kenarlarda ikişer ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yanlarda ikişer ilmeğim kalana kadar tabanımı ördüm. Şimdi tekrar kesimlere devam edeceğiz. Yine ilk 10 ilmeğimi öreceğim. 11. de aynı şekilde kesimimi yapacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte kesimimi yaptım. Burada bir ilmek kaldı. Şimdi geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Şimdi öndeki 2 ilmeğimi de keseceğim tekrar. Bakın. Burada tekrar bir kesim yaptık. Şimdi şu son 2 ilmek hariç tabanımda 3 kalana kadar öreceğim. Yine bu öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Bu tabanımdaki sonuncu ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini bir keserek ördüm. Yanlarda birer ilmeğim kaldı. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bu son 2 ilmeğimi tekrar kesiyorum. Geri döndüm hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Şimdi tabanımda son 3 kalana kadar yine ilmeklerimi örüyorum. Bu öndeki 2 ilmeğimi kestim. Bu sonuncu ilmeği örerken kenarda kalan bir ilmeği de alıyorum. İkisini bir keserek örüyorum. Burada 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek ile patiğimizin arka bölümünü yapacağız. Yine haroşaya devam. İlk ilmeğimi aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek bir ilmek çıkarttım. Tekrar 7 ilmeğim oldu. Bu şekilde patiğimizin hem arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm kenarlara eklenmiş oluyor. Tekrar geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Geri dönüyorum. Hemen şuradaki kenar ilmek yerine girerek buradan da bir ilmek şöyle çıkartıyorum. Tekrar 7 ilmeğimiz oluyor. Patiğimizin arkası 7 ilmek ile bu şekilde yapılıyor. Bakın son 2 kalana kadar ördüm. Son 2 ilmeği kesiyorum ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarttım. Geri döndüm, yine kenar ilmeğimi aldım. Son 2 kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Geri dönüyorum. Burada da bir sonraki kenar ilmek yerine girerek şuradan ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arkasını böyle yapacağız. Şu son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz bu işleme. Patiğimizin arka bölümünü de yine tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet, patiğimizin topuk bölümünü ördüm geldim hanımlar. Şimdi burada 7 ilmeğimiz var. Bu 7 ilmeğimi keseceğim artık. Patiğimizin örgü bölümünü burada tamamlamış oluyoruz. Son ilmeğim kaldı. Onu da kestim yine. Kenarımızda tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen şöyle dibine batarak burayı düzlüyorum. 2 tane de zincir çektim ve ipimi kesiyorum. İplerimizin uçlarını gizleyeceğim. Sonra tek sıradan oluşan bir kenar tığlamamız var. Onu yapacağız hanımlar. Hemen şuradaki uçlarımızı gizleyeceğim öncelikle. Buraları.
Şuradaki ipimizin ucunda yine aynı şekil gizliyorum. Bir de zincir tekniğiyle sıkılayım tekrar. Evet. Patiğimizi tamamladık. Ben kenar tığlamamda şöyle koyu mor ipimi kullandım. Öncelikle bu ipimle bir ilmek oluşturuyorum. Şöyle tığım ile. Topuğunu kestiğimiz yerden itibaren ilmeğimi buraya öncelikle sabitliyorum şöyle. Hanımlar, yapacağımız işlem şöyle: ipimi tığıma bir kere doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak ilmeğin iki kanadına birden batarak ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. İpimi tığıma doladım. Sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Böyle sık iğne tekniği ile kenar tığlamamızı yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde. Şimdi patiğimizin çevresini, yani şu bölümü, şu ilk başladığımız yere kadar dolanalım gelelim. Evet hanımlar, kenar tığlamamı yaptım geldim. İlk başladığım yere kadar geldim. En son buraya da bir zincir çektim ve mor ipimi de kesiyorum. Patiğimizi tamamladık. Şöyle mor ilmek aralarına girerek de ipimizin ucunu tekrar gizliyorum. Çok kolay, güzel bir modeldi. Ayaktaki duruşu da çok şık, kullanışlı. Evet hanımlar, patiğimizin duruşu şöyle. Bakın. Haroşa örgü olduğu için şöyle gayet esnek, ayağı saran bir model oldu. Dikişsiz olması itibariyle de çok kullanışlı, ayağı rahatsız etmiyor. Hemen manken ayağımda burada. Manken ayağıma da modelimi giydireceğim hanımlar. Bir de ayaktaki duruşuna bakalım. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Evet, ayaktaki duruşu da modelimizin bu şekilde. Bakın, çok güzel, şık, hoş, kolay bir model. Tabanımız yine bu şekilde. Topuğumuz. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.